Evet arkadaşlar başlıyoruz. Peki motivasyon teknolojinden so why should an Merhabalar herkese, Digital Box YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Melisa, hepinizin daha önceki videolardan da tanıdığı gibi Etkoloni pazarlama ekibinde pazarlama yöneticisi olarak çalışıyorum. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Kendisi Pembe ve Mavi, benim de bir zamanlar başından ayrılmayarak izlediğim Koca Kafalar ve Baba Haber Bülteni, Fırıldak Ailesi ve Kral Şakir gibi başarılı animasyon projelerinin yaratıcısı Varol Yaşaroğlu. Bugün kendisiyle aslında animasyon yolculuğunun dünü, bugünü ve geleceğini konuşurken aynı zamanda bu başarılı projeler nasıl ortaya çıktı, Türkiye'de mizah ve dijital nasıl bir araya geldi, tüm bunları detaylarıyla konuşuyor olacağız. Öncelikle izninizle ben size teşekkür etmek istiyorum Varol Bey. Hem konuğumuz olmayı kabul ettiğiniz için hem de değerli vaktinizi bize ayırdığınız için. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Umarım çok güzel bir program olur. Umarım. O zaman ilk sorumuzla aslında başlamak istiyorum. Varol Yaşaroğlu'nu sizden dinlesek aslında hem bizim için hem izleyicilerimiz için çok iyi olur. Ya ben biraz tabii sizin biyografinizi araştırdığımda yaptığınız işe göre ilginç bir eğitim hayatınızın olduğunu da gördüm. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği eğitimi aldıktan sonra üzerine para banka bölümünde yüksek lisans yapmışsınız. İlginç bir eğitimden sonrasında animasyon ve mizah geliyor. Türkiye'de animasyon alanında pek çok ilki gerçekleştiren kişilerden de biri oldunuz aynı zamanda. Bu süreç nasıl gelişti? Biraz sizden dinlesek. Evet, ya gerçekten İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği okuduğumu öğrenince insanlar bir şaşırıyorlar. Nasıl yani falan diyorlar. Ama bunun bir nedeni var gerçekten. Şöyle çocukluğumda çok böyle işte Pembe Panter'i izliyordum. Hep hayal kuruyordum. Ben de ileride böyle bir çizgi film yapmak istiyorum. İşte hem büyükler izlesinler hem küçükler izlesinler diye. Bu hayalin peşinde sürekli hayaller kuran bir çocuktum. Fakat üniversite imtihanına girmeden önce yani o zamana kadarki eğitim sürecimde çok fazla koşullandırmalara tabi tutuldum. Şu anda aslında yani birçok anne baba hep hayallerindeki mesleği çocuklarının yaşamasını istiyorlar. Halbuki çocuklar biraz bu anlamda özgür bırakılsa, onların potansiyellerinin ne olduğunu kendileri farkına varsalar aslında çok daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. İşte ben de o dönemde herkes de şey diyordu işte doktor ya da mühendis olmalısın, sen çizer olunca aç kalırsın sonuçta. Yani gerçekten çok da geçerli bir meslek değil yani çizerlik. O anlamda o tür koşullandırmalarla ben üniversite sınavına girdiğimde ben aslında biraz böyle düşük puanlı bir yer alırım ama sonradan inşaat mühendisliğini kazanırım. Yani sonradan güzel sanatların sınavına girelim falan diye düşünüyordum. Fakat öyle olmadı. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinde kazanınca da iyi de bir bölüm yani. Böyle insanlar şey dedi, deli misin inşaat mühendisi falan gibi. Ya ben de girdim. Hatta ilk girdiğimde böyle şey zannediyordum. Yine işin içinde bir çizim vardır böyle mimarlık gibi falan bir şeyler olur diye ümit ediyordum. Ama tamamen yüksek matematik, işte fiziğin temelleri, özellikle birinci sınıfta o tür derslerle karşılaştım. Fakat şöyle yani üniversitede bir 4 senede bitirdim. Biraz da böyle lise çağlarımda da şeyde de ben biraz böyle inek bir öğrenciydim yani çok böyle çalışarak bir şeyleri başarıyordum. Aslında bunu da şuna bağlıyorum. Çok da ilgimi çeken konular değildi yani lisedeyken yani çok fazla matematiğin, fiziğin ne olduğunu, temellerinin ne olduğunu aslında çok kavrayamamıştım. Üniversitede o anlamda bana çok biraz daha zevkli geldi. Yani o asıl işin temel kısımlarını anlayınca orada da çok merakla hani okuyarak üniversiteyi bir şekilde bitirdim. Fakat mezun olun olmaz Güneş Gazetesi diye bir gazete kuruldu zamanında. O gazetede ben karikatüristlik yapmaya başladım. Sonra gazete kapandı. İzmir'e dönmek durumunda kaldım yani doğduğum şehre. Fakat hep böyle hayalim böyle çizim yapmak. Allah'ım yani ben ne yapacağım böyle işte bir hatta şantiyeye girdim. Orada işçilerin arasında böyle karikatürler falan çizmeye çalışıyorum. Çok sıkılıyorum. Annem işte diyor ki bu diyor çocuk diyor burada diyor koruyup gidecek diyor. Ne olacak bu çocuğun durumu falan derken
Ben Güneş Gazetesi'ndeki benim çizdiğim çizgileri gören Cihat Azardağ adında birisi beni İstanbul'a davet etti. Tekrar annemi aramış. Ben onun üzerine bavullarımı toplayıp böyle apar topar İstanbul'a tekrar geldim. Beni işte Ekonomist dergisinde kendisinin çizerlik masasını bana teslim etti. Benim yerime sen devam et dedi. Çünkü ben dedi senin dedi Güneş Gazetesi'nde gördüğüm çizgileri çok beğeniyordum. Hani benim yerime geçecek karikatürist sensin demişti. Ya iyi ki de o Güneş Gazetesi'nde böyle hani gerçekten idealist anlamda çok güzel karikatürler yapmaya çalışıyordum. Birisinin bunu görmesi, Cihat Azardağ'ın benim aslında hayatımı değiştirdi. Yoksa belki de inşaat mühendisi olarak hani İzmir'de belki de hayatımı sürdüren bir kişilik olarak kalabilirdim. Yani hiç böyle İstanbul yolu da açılmayabilirdi. Ondan sonrasında işte ben onun Plastik Show diye bir zamanında bir şey yaptı o Cihat Azardağ'la bir haber öncesinde böyle siyasi liderlerin kuklalarının olduğu bir siyasi mizahi program yaptı. Ben orada metin yazarlığı yapmaya başladım, görsel yönetmenliğini yaptım. Bilgisayarın olmadığı dönemde işte kroma cihazlarıyla, kroma key denilen cihazlar var. Hani bu şu anda film endüstrisinde kullanılan yeşil perde, mavi perde, böyle görüntüleri, insanların, oyuncuların arkasında görüntü yerleştirdikleri tekniği biz aslında bilgisayar olmadan dönemde kroma key aletleriyle Plastik Show'da gerçekleştirmeye çalıştık. Bu Plastik Show'da ben çok deneyim kazandım. Yani bir televizyonculuğun nasıl olması gerektiği, bir televizyon programı nasıl hazırlanır, bunun süreçleri nedir, nasıl sıkı şekilde çalışmak gerektiğini, bir disiplin gerektiğini gerçekten Plastik Show'da öğrendim. Sonrasında benim aslında kırılma noktam ilk bilgisayarımla tanıştığım dönem oldu. Böyle Mecidiyeköy'de bir bilgisayar satıcısı bana bilgisayarımız, yani ilk dedi bilgisayarın adı bu olabilir dedi. Ben ondan satın aldım. İşte 486 işlemcili bir bilgisayar ve çok böyle o kadar böyle şey ki yani geri bir teknolojik yani şu ana göre. Ben bayağı o dönemde bile hayaller kuruyordum. Evet ya bilgisayarımı aldım. Burada inanılmaz animasyonlar yapabiliriz işte Disney animasyonları gibi falan diye. Ama yani o kadar aslında teknolojik gelir ki biz böyle çok böyle düşük kilobaytlı minik animasyonlar yapıp ben bunu hani internete koymaya başladım. Öyle koydukça böyle insanlarla orada tanışmaya başladım. İşte benim aslında ilk kurucu yani benim ilk ekibimin temelleri o Grafi2000.com sitesini yaptığımda ortaya çıktı. Oraya böyle minik animasyonlar yapmaya başladık. Yani oradan olay gelişti. Ama benim o yani bilgisayarda kaç sene yani 99'un sonunda ben kurdum aslında Grafi2000.com'u. Ya o dönemden beri ben bayağı böyle evde çizim yapan, yani Photoshop'u kullanıp tabletle çizim yapan bir kişiye dönüştüm. Herhalde o dönem için gerçekten bunlar ilktir yani. Ben bayağı home office'te çalışan, ilk böyle evimde ofisi kuran insanlardan birisiyim. Şu anda o yüzden pandemi ortamında da hiç zorluk çekmiyorum gerçekten. Yani çok çünkü alışık olduğum bir çalışma biçimi aslında. O dönemde böyle sürekli böyle işte bilgisayarda araştırma, geliştirme, yeni programlarla ben bu animasyonları nasıl geliştirebilirim gibi şeylerle uğraşırken gittikçe bu animasyon konusunda çok deneyim sahibi olmaya başladım gerçekten ve hani o kafamda küçükken kurduğum ya ben evet ileride bir animasyon film gerçekleştirebilirim min temelleri aslında içimde yer almaya başladı. Ondan sonrası çok hızlı gelişti yani ben sonradan işte ya şeyler falan var. Bunu da birçok yerde aslında söyledim ama yine de söyleyeyim. Yani ben orada dergiye mesela Ekonomist dergisine hiç gitmemeye başladım. Bayağı evimden özellikle o bilgisayarcımın bana öğrettiği mesela BBS denilen bir yöntem var. Böyle iki bilgisayar, dergideki bilgisayarla benim evimdeki bilgisayarın anlaştığı, daha internetin olmadığı bir dönemde biz hani sanki bir intranet bağlantı kurar gibi oradan ilk karikatürlerimi yollamaya başladım. Yani hep böyle bir teknolojik gelişmelerin aslında içindeydim. Yani hani teknolojiyi hep iyi kullanmaya çalışıyordum. Çünkü benim çıkış yolumun o olduğunu hissediyordum. Yani ben Photoshop programını bile tanıştığımda diyordum ki evet ya
hani bir kağıt kalemi artık bıraktım. Böyle 16.7 milyon renk seçeneği, yüzlerce sayfa açabiliyorum. Tekrar tekrar çizebiliyorum. Gerçekten hani böyle hayalimin ötesinde, hayallerimin her şeyi gerçekleştirebileceğini hissettim orada. Öyle olunca her zaman şuna inandım, yani şimdi dediniz ya dijitalle mizahı birleştiren diye, zaten hani mizahi özelliğim hep içimde olan bir özellik. İşte Plastik Show'un metinlerini de yazarken, yani sonuçta orada hep sürekli mizahla uğraşıyorduk, ama bir yandan da hep böyle o işte kurama cihazında ben nasıl kullanabilirim, ne olabilir falan gibi hep böyle bir araştırma geliştirmenin içindeydim. İlk bilgisayarımı aldıktan sonra zaten sürekli bilgisayarcımı arıyordum. İşte İsmail Bey, İsmail Türkmen, ya şurada işte şu program nasıl kullanılır, şu ne olur, işte şu programım çöktü. Sürekli adamın başının etini yiyordum yani. Hani neredeyse böyle 24 saat birlikte yaşıyorduk yani. Çok meraklıydım yani çözmeye. Sanki o bir şeyi başardığımda ertesi gün böyle sürekli hayalimde şey var. Evet ya, bunu işte bu programı çözersem yarın şu inanılmaz animasyonu gerçekleştirmek için yani bir yol açılmış olacak falan diye. Öyle yıllarca hep yani benim hani şirketi Grafik 2000 prodüksiyonunun şu aşamasına geldiğinden beri hala bu devam ediyor. Ben ne zaman yeni bir program keşfetsem, animasyonla ilgili yeni bir gelişmeyi duysam çok büyük heyecana kapılıyorum. Vay be diyorum, işte şimdi asıl yeni bir dönem başlıyor diyorum, ama o yeni dönemler hiç de bitmiyor. Yani mesela diyorum ki seneye işte programda öyle bir şey çıkıyormuş da Allah yaşadık falan diyorum. Fakat seneye yine aynı şeyden konuşuyorum. O sene geliyor, evet ya seneye yeni bir şey çıkacakmış diyorum. Bu hiç bitmiyor yani inanılmaz bir şey. Zaten siz de yani siz de farkındasınızdır zaten işiniz gereği. Yani bu teknoloji anlamında, ya özellikle animasyon kısmından bizim gibi çizerlik, animasyon yapma gibi bu tür iş kollarında inanılmaz bir gelişme var ve çok süratli ve çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Yani aydan aya sürekli yeni gelişmelerle karşı karşıyayız. Öyle olunca da çok güzel bir şey yani. Hem hayallerimi gerçekleştiriyorum, hem çok eğleniyorum, hem mizah yapıyoruz, hem de bu teknolojik gelişmelerde o çocuksu merak duyduğumu hiçbir zaman kaybetmiyorum. Çok mutlu oluyorum yani. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel açıkladınız. Ya ben şunu söyleyebilirim. Kişisel olarak çizgi filmlere ve animasyonlara bayılan biriyim. Yani sadece bunun çocuklar için olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Ne güzel. Ya ve hani sinemaya gidiyorum. Hani sırf o film için bilet alıyorum. Hani patlamış mısırımı alıyorum ve animasyon seyrediyorum. Hani çünkü oradaki tüm belki de o efektler, işin arka tarafındaki o emek, o görsel şölen, seslendirmeler, her şey o kadar hoşuma gidiyor ki hani gerçekten kafamı dağıtıp eğlenebiliyorum da. O yüzden aslında yani sırf belki de Amerika'daki aksiyonlara değil, bizim ülkemizde de gerçekten sizin öncülüğünüzde belki de çok güzel, çok başarılı işlere imza atılıyor. Ya o yüzden ben de çok hani dikkatli bir şekilde takip ediyorum. Burada sormak istediğim, aslında merak ettiğim, zaten siz aslında birazcık mizahın dijitalle nasıl birleştiği o yolculuğu bize açıkladınız, ama ben şunu merak ediyorum. En eskiden de, yani teknolojinin bu noktada olmadığı dönemde de sizin hani teknolojiyle iç içe olmanız sanıyorum kişisel bir ilgiydi, ama aynı zamanda dijitalin hayatımızda bu kadar önem kazanacağı, belki de ilk önceliğimiz olacağını öngörmüş müydünüz? Yani bu kadar ilerleyeceğini öngörmüş müydünüz? Yoksa biraz kişisel ilgiden dolayı hani şansın da yardımıyla mı bu süreç bu şekilde gelişti? Yani bir onu merak ettim aslında. Evet, aslında her ikisi de var. Yani kişisel olarak zaten çok meraklıyım. Bu zaten çok göz önünde. Ama ben böyle bilim kurguya çok meraklıyım. Yani daha çocukken o Star Wars filmlerinde bayılıyordum. Yani o ileride, yani ya da Uzay Yolu'yla ilk başta, yani Uzay Yolu dizisiyle, daha sonra Star Wars'la, Yıldız Savaşları'yla devam eden yolculukta hep gerçekten oradakilerin gerçekleşeceğini hep böyle hayal ediyorum. Hep bu umudum vardı. O yüzden açıkçası yani ilerlediğim yolun da doğru bir yol olduğunu biliyordum. Bir de bilim kurgu filmlerine hala çok meraklıyım. Bilim kurguya hala da çok meraklıyım. Yani şu anda en hoşuma giden, hani çizgi romanlarından tutun da filmlerine kadar hep bilim kurgu. Ve mesela
Hatta geçenlerde bir programa katıldım. Birol Güven'in programına. O bana bir soru sordu. Mesela dedi ileride dedi yapay zeka dedi sence de senin mesleğini dedi elinden alabilir mi dedi. Şimdi normalde buna verilen cevap genelde yok canım olmaz öyle şey. Hatta hani Birol Bey de aynısını düşünüyor. Yani kesinlikle bunu gerçekleştiremez diye. Ben biraz farklı düşünüyorum. Yani ben mesela olabileceğini bile düşünüyorum. Yani emin değilim diyorum. Artık hiçbir şeyden emin değilim. Yani zaten hayatta kesin emin olduğum şey yani hayatta kesin olarak emin olmak gibi bir duygum da yok zaten. Emin olmamak üzerine bir hayatı kurguladım. Böylesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani bir şeyden emin olacağımız bir dünya değil bence. Çünkü her şey belirsiz, her şey de değişim içerisinde. Yani orada bile şunu düşünüyorum. Yani yapay zekalar, şu anda bilim adamları şunu söylüyorlar. Hani insan duyguları bile algoritmik diyorlar. Yani eğer böyleyse yani bizde bir algoritmadan oluşuyorsak duygular konusunda o zaman bu gerçekleşebilir. Yani çok ileride belki olabilir ama hani belki yıllar sonra olabilir ama eğer o duyguları olan bir yapay zeka ortaya çıktığında o zaman her şeyi yapabilir. Yani hatta bizden kat iyi yapabilir. Yani o zaman çünkü orada şeyle yarışamayız. O kesin yani. Hani bir yapay zekanın kurgulaması yani zeka düzeyinde ona yetişmemiz gerçekten mümkün değil. Ama şimdi duygu tarafında kotarırsa yani yapacak hiçbir şey yok yani. O zaman gerçekten hani sanatın da bayağı ilerisinde çok değişik yani ultra sanatlar bile gerçekleşmeye başlayabilir. Ama şunu düşünüyorum yani şu anki durumda bizim kullandığımız araçlar yani sanatsal araçlar. Ben bir tablet kullanıyorum. Bilgisayarda çizimlerimi yapıyorum. Bunların hepsini tabii bir araç olarak görüyorum. Yani sonuçta biz tabii ki kendi zekamızı, kendi duygularımızı kullanıyoruz ve bu araçlar aslında bizim bu işleri daha kolay yapmamızı sağlıyor ve bence yaratıcılığa da yer açıyor. Yani siz işin hamallık kısımlarıyla uğraşmaktansa teknik anlamda onu sizin yerinize bilgisayarlar yapıyor. Belki ileride robotlar yapacaklar. Yani biz onlarla uğraşmak durumunda değiliz gerçekten. Yani çok böyle sistematik olan belirli şeyleri bilgisayar yapsın. Yani animasyonda da öyle. Biz şu anda eskiden kare kare çizilirdi. Şimdi öyle değil. Şimdi bir şeyi modelliyorsunuz, bilgisayara komutları veriyorsunuz. O böyle kukla gibi hareket etmeye başlıyor. Bilgisayar şey yapıyor. Yani bunu sizin yapmanıza gerek olan bir şey değil. Ama sizin yapmanız gereken şey şu. O karakter çok daha güzel nasıl sevimli olabilir, nasıl izleyiciye hitap edebilir, nasıl o güzel duyguyu verebilirim, nasıl daha yaratıcı olabilirim sorusunu hep kendinize sorup bu anlamda yaratıcılığınızı geliştirmek. Artık yani gerçekten bu konuda ya işte ben ne yapacağım elimde aracım yok işte ben nasıl yaratıcılık yapabilirim diyebileceğimiz bir durum değil artık. Buna da çok kızıyorum yani. Ve şu anki gençlerin de elinde yani sadece bir bilgisayarların olması demek. Elinizde bir bilgisayarınız varsa her şeyi yapabilirsiniz. Yani yaratıcılığın burada sınırı yok artık. O yüzden hiçbir şekilde ya ben şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum gibi dönemler kalktı artık. Yani bu tamamen artık size bağlı. Bu kişisel olarak siz bu işe ne kadar meraklısınız, ne kadar kendinizi bu işe adacaksınız. Yani seçiminizi bundan yana mı yaptınız? Hani çekeceğimiz bir acı var ya hayatta, herkesin çekeceği bir mücadele vardır ya, sen bunu mu seçtin? Ben bunu seçtim mesela. Yani hani sonuçta benim gittiğim yol da çok kolay bir yol değildi. Yani biz olmayan bir sektör, animasyon sektöründe bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama ben bunu seçtim. Dedim ki ben bir acı çekeceksem, hayatta bir mücadele vereceksem burada çekmek benim çok daha hoşuma gitti. Bu benim seçimim dedim. O yüzden de yani şu anki gençlere de genelde bu anlamda bazı yani kendimce öğütler vermeye çalışıyorum. Ne kadar geçerli olur. Sonuçta tabii ki herkes kendi yolunu çizecek ve kendi düşüncesiyle hareket edecek. Kısaca, hatta uzunca böyle söyleyebilirim. Biraz uzun cevaplar bekliyorum. Ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Hani biraz bence bir kuşak farkı var ama şöyle bir fark var. Yani ben kendi annem babamda da bunu görüyorum. Şimdi yani teknoloji o dönem daha kısıtlı olduğu için ve belki de kaynaklar daha az olduğu için araştırma tarafı
daha fazla. Ben bizim kuşağa baktığımızda biraz daha Y kuşağına ve özellikle sonrasında Z kuşağına baktığımda o kadar çok kaynağımız var ki bir bilgiye ulaşabilmek için ve o kadar hızlı ulaşabiliyoruz ki belki de bu kaynak bolluğu ve bilgi bolluğu bizi tembel hale getiriyor. Yani gerçekten bu yani bence hoş bir şey değil ve hakikaten araştırmacı tarafımızı çok daha fazla kullanabileceğimiz bir teknolojiyle iç içeyiz yani. Ama ben kendimde de bazen bunu görüyorum. Bazen olmuyor yani. Belki de o bolluktan ve şımarıklıktan dolayı bilemeyeceğim gerçekten. Hani ancak böyle tanımlayabiliyorum yani. Evet, aslında senin dediğin gibi şu anda aslında o bilgileri seçme konusunda gerçekten hani kendimizi eğitmemiz gerekiyor. Zaten hani buradan da eğitim konusuna geleceğim. Bence eğitimin bundan sonraki amacı gerçekten insanları bilgi bombardımanı tutmak değil. Çünkü inanılmaz derecede bir bilgi enformasyonuna zaten tabi tutuluyoruz. Tamamıyla bu yani eğitimciler de bu bilgilerin yani seçim konusunda insanları yani çocukları doğru yönlendirmeleri konusunda bir eğitimin gerçekleşmesi gerekiyor. O zaman senin dediğin gibi o kafa karışıklığı ortadan kalkacaktır. Hatta eğitimin amacı o kafa karışıklığını ortadan kaldırmak olmalı diye düşünüyorum. Yoksa biz hepimiz papağanlara döndük yani. Ben hani eğitim hayatım boyunca işte o yanlış koşullandırmalar dediğim şey de aslında onun bir uzantısı yani. Sürekli ama şu bilgiyi şey yap. Ya şöyle söyleyeyim, ben şu ana kadar eğitimde yani edindiğim, ezberlediğim yani hiçbir bilgiyi hatırlamıyorum yani gerçekten hani çok gereksiz ve biz hala bunu konuşuyoruz. Buna inanamıyorum yani. Hala eğitimcilerle, çocuklarla hala aynı dertler. Burada gerçekten çok büyük bir sorun var yani. Umarım bu sorun dünyada da ortadan kalkar. Gerçekten çok ciddi bir sorun var yani eğitimde. Umarım yani bence yaratıcılığımız köreliyor çünkü eğitim hayatında dediğiniz gibi yani sizin de söylediğiniz gibi her şeyi ezberlemeye dayalı bir eğitim sistemi olduğu için ya bilgileri alıyoruz, ezberliyoruz, sınava giriyoruz, geçer not alıyoruz ve diyoruz ki tamam biz bunu öğrendik, kapatalım. Yani şu an ben de hatırlayamadığım o kadar fazla bilgi var ki aslında yaratıcılığı belki de geliştirebilecek aktiviteler, belki de yani bir sürü yapılabilecek şey olabilir çocukların ve daha sonrasında gençlerin yaratıcılığını tetikleyebilmek adına ama bunlar bizde eksik. Dolayısıyla o yaratıcılık sürecinde de çok zorlanıyoruz yani. Sanki her şey yapılmış, bizim hani ekleyebileceğimiz bir şey yok gibi de geliyor. Hani ama işte o yanılsama, hatta yapay zeka dönemine girdiğimiz bu dönemde en önem kazanan şey aslında işin yaratıcılık kısmı yani. Çünkü bizim o ezberlediğimiz bilgiler, kafamıza depoladığımız bilgileri zaten yapay zekanın öğrenmesi gerekiyor. Bizim çok da öğrenmemiz gerekmiyor. Bu bence bir tembelliğe yol açmayacak. Bizim sadece o bilgileri nasıl doğru kullanacağımız öğretilse yetecek zaten. Evet. Bu işi nasıl yaratıcılıkla kotaracağımız öğretilse olay bitecek aslında. Yani Türkiye'de de bu anlamda hani yine de böyle belirli kurumlar, eğitim kurumları şeyler yani bunun aslında farkına varmaya başladılar. Umarım hani devlet de tekelinde de devlet nezdinde de bunlar gerçekleşir ki hani bu anlamda da bazı teşvikler artık hani yaratıcı gençlere teşvikler verilmeye başlandığını duyuyoruz. Umarım güzel gelişmeler olur. Biz hatta bununla ilgili yani ben bundan çok çektiğim için bir tane çocuk fakültesi diye bir oluşumun içerisine girdim ben de. Yani o oluşumun içerisindeyim şu anda. Orada da mesela bizim hani çocuk yaşta bilmediğimiz belirli meslekler, mesela animasyon da benim alanım olduğu için işte biz kendimize hatta böyle esprili bir şekilde şey dedik. Ben animasyon dekanı oldum falan çocukların nezdinde. İşte avukat dekanı var, yok astrofizikçi dekanı falan var böyle. Bu işin esprisi tabii ama orada gerçekten çocuklara şunu deneyimlettiriyoruz. Ya daha çocuk yaşta hani sen bir animasyoncu olmak istiyorsun da bu animasyonculuk ne aslında? Bir gir bak, bunu bir deneyimle burada. Bunu mesela çok önemsiyorum. Yani biz burada çok böyle küçük bir kısmını gerçekleştiriyoruz. Yani bir tadımlık böyle bir fakülte tadında bir şey ortaya çıkardık ama bence bunu bütün eğitime yayılması gerekiyor. O zaman çok daha güzel bir dünya olacak diye düşünüyorum. İnşallah çok güzel, evet. Peki ben biraz da bu yaratıcılık sürecinden hani konu açılmışken size bu başarılı projelerin, karakterlerin, bu kadar bilinen, dikkat çeken karakterleri biraz da o yaratma sürecinden konuşalım istiyorum aslında. Çünkü yani düşünüyorum hani böyle bir fikir nasıl ortaya çıkabilir? O kadar çok karakter nasıl yaratılabilir? Hani o süreç nasıl işliyor? İlhamınızı yani belki bir ilham periniz vardır ya da bilmiyorum ilham aldığınız bir şey vardır belki. Yani o süreç nasıl gelişiyor ve devamında da
o karakter ortaya çıktığında kafanızda ya da o proje ortaya, o hikaye çıktığında çizim aşamasında, yani teknik kısmında işin zorlandığınız kısımlar oluyor mu? Yani ben şu karakterin şurasını çizerken çok zorlandım veya işte o animasyon filminizde mesela hani herhangi bir sahneyi çizerken çok zorlandım diyor musunuz? Hani nasıl gelişiyor o süreç? Evet, ya şöyle, birincisi yaptığım işi çok seviyorum. Yani çocukluğumdan beri bir şeyleri çizmek ve karakterler yaratmak hep zaten en büyük hayattaki mutluluğum oldu. O anlamda yani şimdi bu tabii bir süreç de tabii. Yani ben şu anda 68 doğumluyum. Neredeyse şimdi artık 53'üne basmak üzereyim. Bu 50 senelik süreç boyunca her çizgiyle ilgili attığım adım benim ustalık bir dönemime geçmemi sağlayan bir evre oldu. Yani çok ya ben inanılmaz çalışıyordum. Yani hala da öyleyim. Biraz böyle gözlerim artık yorulmaya başladı. O yüzden hani çok severek yaptığım şey mesela tablete bile gün içerisinde çok fazla bakamamaya başladım ama içinden diyorum ki Allah'ım biraz daha bakmalıyım, biraz daha bir şeyler yapmalıyım denen bir içsel mutluluğum var aslında. O anlamda yani şimdi mesela ustalık dönemimde karakterlerin yaratılması o anlamda beni çok zorlamıyor. Ama şu var, şimdi biz sektöre dayalı bir şey yaptığımız için mesela atıyorum çocuklarla ilgili bir çizik film gerçekleştiriyoruz. Burada gerçekten bir dizi meydana getireceksek oradaki dizinin yani çocuklar tarafından o karakterin sevilmesi, sevimli bulunması, belki o çocuklar tarafından çok stilize bir biçimde tasarlanıp bir çocuğun çok kolaylıkla çizebileceği bir karaktere bürünebilmesi, birçok böyle bazı faktörleri böyle kafamda harmanlıyorum ve onun sonucunda bir karakter ortaya çıkıyor. Ben çok çiziyorum, çok eskiz yapıyorum. Mesela bir Kral Şakir karakterinin oluşturulmasında bile yani şöyle söyleyeyim, böyle 100 tane ayrı Kral Şakir'in ilk eskizleri var yani. Burnu biraz büyük, burnu biraz küçük, gözü biraz büyük, biraz küçük, rengi mavi, rengi kırmızı. Yani o kadar çok alternatif var ki burada genelde şu yöntemi uyguluyorum. Hani bir şey çiziyorum böyle eskizler 10-15 tane. Bu anlamda tabii bilgisayarın bize verdiği çok büyük bir avantaj var ya da işte tabletlerin. Yani tekrar mesela bir tipi çizdiğinizde bir gözünü biraz küçültmek artık bilgisayar ekranında çok kolay. Yani birbirinin kopyası birçok şey üretebiliyorsunuz. Eskiden olsa o kağıtlar dolusu belki bir oda dolusu kağıdın çöpe atılması anlamına geliyordu. Şimdi öyle değil, zaten dijital olarak her şey orada var. Sonradan bunları bir ara veriyorum, böyle duruyorum. Mesela ertesi gün tekrar böyle günaydın kahvemi içtim falan böyle tam böyle berrak bir şekilde ekrana baktığımda bir gün önce gördüğüm yani benim çok hoşuma giden karakterde yine hatalar bulmaya başlıyorum. Ya diyorum aslında burası biraz daha bir şey olmalıymış gibi sürekli düşünmeye başlıyorum. Orasını düzeltmeye başlıyorum. Ben diyelim ki beğendim, karakter çok güzel. Ondan sonra mutlaka ekibimden çok güvendiğim, işte benim ortağım Berk Tokay, işte Haluk Can Dizdaroğlu, yani bizim kreatif ekibin bel kemiğini oluşturan ekipten arkadaşlarıma bunu gösteriyorum. Onlar diyorlar ki ya acaba biraz şöyle mi olsa daha güzel olur diye. Çok haklı bulduğum yerlerini mutlaka üzerlerinden oynuyorum. Sonuçta benim de hoşuma gittiğinde evet ya diyor, evet diyorum bu güzel oldu diyorum. Öyle hani gerçekten inanılmaz derecede fazla eskiz yapıyorum. Bu yaratma süreci aslında öyle oluyor. Tabii ki bir animasyon dizinin gerçekleştirilmesi, karakterlerin oluşturulması, o dünyanın oluşturulmasında sadece ben değil, benim biraz önce saydığım isimler, kreatif ekip, bütün animasyon ordumuz, seslendirmeye hayat verenler, yani o kadar çok insan aslında bir karakterin oluşumunda etkili ki onun yaratılmasında. Bu tamamıyla aslında bir ekip işine dönüşüyor belli bir süre sonra. Zaten Kral Şakir'in başarısı da hani tabii ki ben sonuçta işin belki öncüsüyüm ama bu tamamıyla bir ekip başarısı. Şimdi buradan da şu sonuç çıkıyor. Yani hayatta da hep ona inanmışımdır. Yine sizin burada tabii ki bakış açınız çok önemli. Siz eğer bakış açınızla
doğru ekibi koordine edemezseniz, doğru ekiple hareket etmezseniz o işler yine başarıya ulaşmıyor. Şimdi ben mesela atıyorum Berk Tokay'ın, işte benim Haluk Can Dizdaroğlu'nun, onların bakış açılarına da çok güvenirim. Yani ve burada yani bence en eksik olan bence iş hayatında, özellikle girişimcilikte en eksik olan şeylerden bir tanesi bence bakış açısı. Herkes şunu zannediyor, diyor ki işte ya ben çok güzel çizim yapıyorum, ben acayip işte kodlama biliyorum, ben acayip şeyim işte ne bileyim hani çok güzel şarkı söylüyorum. Yani birçok aslında yetenekli insan var. Hani bize de geliyorlar işte biz grafik ekibinde çalışmak istiyoruz diye. Çoğu da böyle bazen de egolu oluyor. İşte ben çok iyi çiziyorum, hani benden iyi çizen yok falan gibi. Ben buna bakıyorum. Çocuğun bakış açısı bizimle uyuşuyor mu? Bakış açısı doğru mu? Yani geleceğe dair atıyorum. Mesela ego benim için çok şeydir, yani çok yüksek ego benim için zararlıdır. Bunu hiçbir zaman istemem sonuçta. Bunun da zarar verebileceğini hem kendisine hem de bizim ekibe de zarar verebileceğinin farkındayım. Yani bu anlamda en önemli şey o. Yani biz bir animasyon yaptığımızda çok güzel mizah üretiyoruz. Atıyorum çok güzel çizgiler var. Okey, sonuçta stilize ettik, şey yaptık. Fakat bir filmin oluşturulmasında gerçekten o senaryonun oluşturulmasından tutun da en son seslendirme aşamasına kadar bakış açınız doğru değilse o işin başarıya ulaşma şansı çok çok az. Yani hatta birçok proje insanlar hayret ediyorlar. Ya bu yani niye biz genelde çok öne çıktık şu an Kral Şakir'in başarısından ötürü. Yani niye bu kadar başka yapımlar da bu kadar sivrilemiyor diye. Bence gerçekten ekiplerin doğru dürüst bir bu anlamda bakış açısına sahip olmamasından kaynaklanıyor. Çünkü biz bir sinema filmini de birlikte izlediğimizde ekibimizde ya da biz başka bir filmi izlediğimizde, başka bir karaktere baktığımızda orada bakış açımızda neyin doğru, neyin yanlış olabildiğini kendi içimizde sezinleyebiliyoruz. Bu da bizim aslında alameti farikamız diye düşünüyorum, yani hani ekip içerisinde. Ve ben böyle insanlarla arkadaşım. Hani böyle insanlar benim dünyamda, böyle insanlarla ben var olabiliyorum. Böyle insanlarla mutluyum. O yüzden biz hani ekip olarak bu anlamda başarıya ulaştık ve o ekiplerden hiç kopmadım. Yani biz 99'un işte sonundan beri, grafik ekibini kurduğundan beri hep o kreatif ekip hep benimle birlikte. Yani teknik anlamdaki ekipler değişebiliyor sonuçta. O başka bir şey sonuçta. Hani kimisi başka animasyon stüdyolarına gidebiliyor, kimisi yurt dışına gidebiliyor. Kimisi kendi işimi kuracağım diye. Okey, onlarda hiçbir şeyimiz yok ama biz böyle bu kadar zevk alan, birbirini kreatif anlamda anlayan, hisseden o ekip hiçbir zaman dağılmadı. O yüzden de yani bu karakterlerin oluşturulmasında mesela şey de söyleyeyim, seslendirme mesela çok önemlidir bizde. Seslendirmede bile şunu yapıyoruz. Mesela çok iyi ses sanatçılarımız var Türkiye'de. Ama yine kreatif ekip stüdyoya girdiğinde bir karaktere bir ses verileceğinde yine biz işin içerisindeyiz. Yani analiz ediyoruz. Ya diyoruz ki bizim kafamızdaki karakter buydu. Sizin sesiniz çok güzel. Belki Türkiye sizin reklam dünyasında, işte Türkiye'deki birçok dizide zaten baş seslendirmensiniz. Yani kimse sizin üstünüzü tartışmıyor ama bizim karakterimize uymadı. Bizim karakterimizde yanlış bir şey var. Biz yanlış bir hisse kapılıyoruz. Bizim karakterimiz bu değil. Yani bizim karakterimiz böyle konuşmaz, böyle hem. Bizim karakterimiz şöyle konuşur. Hatta o konuda belirli yönlendirmeler de yapıyoruz. O yüzden biz mesela seslendirmede de çok başarılıyızdır. Yani Kral Şakir'de şu anda piyasada konuşulur yani hani bu anlamda çok güzel seslendirmeler var diye. Ama orada gerçekten bakış açıları konuşuyor. Tabii ki seslendirmenlerimiz de sonuçta sonrasında o karaktere verdikleri o renkle, hayatla inanılmaz işler başarıyorlar ve hepsi de birbirinden yetenekli, birbirinden de değerli sanatçılarımız. O anlamda gerçekten hani dediğim gibi yani seslendirme iyi olmasa, atıyorum senaryo iyi olmasa, yani o kadar çok büyük bileşen var ki o zaman çok şey olur. Mesela müziğe geleyim hemen. Evet. Yani, mesela müzik de bizim için çok etkili. Kral Şakir'in olmazsa olmazı, yani şu anda çocukların dilinde pelesenk olan o kadar çok şarkımız var ki
Bu da bir rastlantı değil yani yani müzikler bile yani sonuçta sürekli böyle anne babaları dans ederek çocuklarıyla videolarını gönderiyorlar. Bizim şarkılarımızla, kliplerle eğleniyorlar. Bir sinema filmimiz bittiğinde bütün salon ayağa kalkıp o şarkılarla dans ediyor. Ya bunda da yine aynı şey. Bizim o müzikteki yine doğru bakış açımızdan kaynaklanan. Biz böyle bir müzik olmasını istedik. Böyle bir müziğin çocuklarla birlikte bizim birlikte eğlenebileceğimizi hissettiğimiz duygusuna kapıldık. Dediğim gibi yani dönüp dolaşıp olay bakış açısından dönüyor. Peki sizin yarattığınız animasyon dizilerinde veya karakterler arasında favorim diyebileceğiniz bir diziniz veya karakteriniz var mı? Yoksa hepsini ben yarattım, hepsini çok seviyorum mu diyorsunuz? Öyle bir yani kalbinizde yeri farklı olan bir karakter var mı mesela? Evet ya şu anda gerçekten hani bu birçok yapım yaptık. Hani sen de saydın zaten işte Fırıldak ailesinden şeye kadar. Şu anda gerçekten favori şeyim de Kral Şakir. Hani Kral Şakir konusunda gerçekten en sevdiğim o diyebilirim. Onun içerisinde de Fil Necati karakterine bayılıyorum. Arkamda da gördüğün gibi. İki tane hem çizim hem de peluş oyuncağı bakıyorlar bana. Zaten söylemezsem kızar bana Fil Necati, oradan böyle bakıyor bana. O karakteri çok seviyorum çünkü çok böyle kaygısız, mutlu, sonuçta kendi şahsına münhasır bir karakterimiz. Bana mutluluk, benim için mutluluk kaynağı. O açıdan en sevdiğim karakter şu anda Fil Necati diyebilirim. Ama şimdi mesela yeni bir diziye daha başladık işte Süper Bir Takım diye. Onda da şimdi böyle ileride yine benim böyle çok gönlümde tat kurabilecek belirli karakterler var. Mesela şimdi konumuz aslında biraz böyle teknolojiyle çok alakalı ya. Orada da yapay zekayı diye bir şey yaptık. Böyle bir Türk robotu yaptık. Yani mesela bak adını bile duyduğunda gülmeye başlıyorsun. Yani gerçekten hani birçok insandan da aynı tepkiyi alıyoruz. Burada da ne kadar işte doğru bir yol üzerinde gittiğimizin yine aslında doğru bir yol üzerinde gittiğimizi hissediyoruz. Çünkü insanlardan çok güzel tepkiler almaya başladık. Orada da hayalim böyle hep böyle yabancıların süper kahramanları var ya, bize ait de süper kahramanlar olsundan yola çıktık. İşte Birce ile Birol diye 7-8 yaşlarında iki tane çocuk var. Onların bir dedesi var. Dedesi işte bir bilimsel yanlışlık sonucu deneyler yaparken bir ayıya dönüşmüş. Ayı dede olmuş. Böyle çok yeni uçuk karakterler. İşte onun ürettiği bir yapay zekayı robot var. İşte dünyayı genelde çevresel felaketlere sürükleyen bir kötü karakterimiz var. İkiyüzlü diye. Onun da daha yüce kötüsü var, Zamron diye. Şimdi çok güzel bir o anlamda dünya kurduk. Orada da ileride yani çok sevebileceğim karakterlerden bir tanesi yine yapay zekayı gibi duruyor. Hani bu aslında dönemde değişebilir. Şu anda ama favorim Fil Necati diyebilirim. Ben sizin Kral Şakir'in kitaplarının isimlerine de çok gülüyordum zaten. Hani sadece isimlerini okusam bile hani özellikle son çıkan Dürümler Karışık veya işte Filler Uçuyor diye bir kitabınız vardı. Yani o kadar güzel isimleri var ki hani sadece böyle ismini gördüğümde gülesim geliyor. Yani o yüzden çok doğru söylüyorsunuz. Bence yani mizah böyle bir şey herhalde yani gerçekten. Evet ya, mesela bakın orada biz işte zaten hani olayımız mizah ya, orada Eksik Parça Yayınları'yla çalışıyoruz işte. Eksik Parça Yayınları da gerçekten bu işe kitaplar konusunda özellikle bütün yani bilgisini, deneyimini kullanıp çok başarılı bir işe imza attılar. Çünkü Türkiye'de en çok okunan çocuk kitabı şu anda. Hani en son satış rakamları herhalde toplamında herhalde bir 6-7 milyonu bulmuştur diye düşünüyorum. Hani Türkiye için gerçekten korkunç rakamlar. Hani Türkiye gibi hiç böyle kitap okunmayan bir ülkede bu kadar böyle kitabın okunması, hiç kitap okumayan çocukların bile kitap okuması gerçekten enteresan bir durum. Mesela orada isimler konusunda yayın evinin çok büyük katkısı var. Yani o isimlerin birçoğu aslında yayın evinden çıkmış durumda. Bu da çok güzel bir şey. Yani demek ki aynı kafada insanlar buluştu. Biz yine yayın evimizi de yine bakış açımızda doğru yayın eviyle hareket etmişiz. Zaten ilk toplantımızdan itibaren onların da o gözlerindeki ışıltıyı gördüğümüzde evet dedik, yani biz doğru yere teslimiz ve ileride yani çok güzel burada başarı elde edeceğiz dedik ki öyle oldu. Yani gerçekten bütün dünyada
bu işin bir marka karakteri, çizgi karakterin lokomotifi aslında oyuncak sektörü olması gerekirken bizde kitap oldu mesela. Şu anda kitap yani inanılmaz yani oyuncak sektörünü bile geçmiş durumda Türkiye'de. Ve ne mutlu bize diyorum yani Türkiye'de çocukların böyle bu kadar çok kitap okuması, bu işin lokomotifi olması bizi çok mutlu ediyor. Peki insanları güldüren kişi olarak ben de size şöyle kişisel bir soru sormak istiyorum. Siz en çok neye gülersiniz? Yani sizi en çok ne güldürür? Sizin için mizah nedir? Yani biraz da bunu merak ettim aslında. Ya ben çocukluğumdan beri şöyle söyleyeyim yani biraz daha işte ortaokul civarlarında çok güldüğüm mizah anlayışı benim absürt mizahtır. Ben absürt mizahtan çok hoşlanırım. Çünkü benim ablamlar da iki ablam da tiyatro bölümünde okudular, güzel sanatlarda. Onların o dönemde okudukları oyunlar vardı işte. Mesela dersleri çalıştıkları ya da benden oyunlarına giderdim. Mesela orada ilk böyle şeylerle tanıştım. Ne bileyim işte Beckett'in Godot'u beklerken, atıyorum Ionesco'nun Gergedan, işte Kel Şarkıcı gibi böyle birçok aslında kült olmuş absürt tiyatro metinleriyle tanıştım. Ben o dünyada büyülendim. Ben gerçekten hani o absürt mizahın virüsü benim içime girdi. Çünkü sahnede de hatta o dönemde böyle sahneye çıktıklarında genç öğrencilerin sergiledikleri oyunlara bayılıyordum. Yani böyle o ışıklar kapandığında o öğrencilerin sergilediği o performansla o esprileri falan böyle beni acayip etkiliyordu. Çünkü ablamlar beni devlet tiyatrosuna da götürmüşlerdi o dönemde. İşte Venedik taciri Shakespeare'in o kadar sıkılmıştım ki yani böyle hiçbir şeyde anlamamıştım şeyi falan böyle ama bir yandan da böyle gençlerin yaptığı şeye dönüp baktığımda bu ne güzel diyordum. Aslında tiyatro böyle de olabiliyormuş gibi düşünüyordum. Ama sonradan zaten iki ablam da devlet tiyatrosu sanatçısı oldu ve devlet tiyatroları da zaten evrildi yani o dönemden beri artık hani çok daha farklı aslında orada oyunları sergilemeye başladılar. Benim güldüğüm şeyler hep absürt tabandır. Yani bu anlamda sinema filmi olabilir. Yani biz zamanında mesela şeylere çok gülerdik. İşte bu Zaz grubu diye bir grup vardı işte. Top Secret diye bir filmleri vardı. İlk çok güldüğüm filmler onlardı. Daha sonradan birçok versiyonları çıktı. Daha sonradan da işte Seinfeld hani diziler, şeyler böyle geldiğim noktada bu tarz şeylere gülerim değil mi? Hani çizgide de mesela Köpek Adam diye bir çizgi roman var benim çocuklara yönelik mesela. Ona baktığımda kahkahalarla gülebiliyorum. Yani böyle işin içerisinde hep böyle bir hinlik olacak. Yani mesela o kitapta şeyi görmüştüm, ona çok gülmüştüm. Böyle hani çocuk kitaplarının sonunda hep böyle bu karakteri nasıl çizersiniz diye şeyler yaparlar ya. Şimdi için içerisinde böyle atıyorum mesela bir köpek adamın çizimini gösteriyor 3-4 sayfada. Sonradan da en son sayfada böyle 4 tane boş sayfa var. Orada da şey var, gerçekten de işin içerisinde macerada görünmez adam var. Görünmez adam nasıl çizilir diye 4 tane boş sayfa koymuşlar. Yani bu mesela çok komik geliyor bana. Hani yani bir çocuk da buna güler. Sonuçta biz de güleriz. Yani bir çocuk da güler lafını geri alıyorum. Çünkü gerçekten çocuklar bizden çok daha zekiler. Her yeni nesil bizden çok daha zeki doğuyor. Yani onlar açısından onlara değil, onlarla beraber gülebilecekleri bu tür aslında eserlere ihtiyaç var. Aynısını aslında biz Kral Şakir'de yapıyoruz şu anda. Gerçekten çocuklar kahkahalarla gülüyorlar. Bazen hani büyüklerin bile algılayamadığı esprileri onlar zaten o ayrıntıyı görüp hemen gülmeye başlıyorlar. Kral Şakir'in öyle bir güzelliği var. Yani hem yetişkin hem de çocuğu bir araya getirdi. Yani yetişkin de gülüyor. Aa diyor bu diyor evet ya benim zamanımda olan bir şeydi ya da ben ev halinde benim zaten çok karşılaştığım bir durum diyor. Ama çocuk da bir yandan atıyorum orada mesela çok değişik oyunlarla ilgili belirli böyle ipuçları veriyoruz. Yani onun oynadığı oyuna bir gönderme yapıyoruz çizgi filmde. Çocuk ona kahkahalarla gülüyor. Böyle çok güzel bir dünya oluştu orada. Çok iyi. Peki
Biraz böyle videonun sonuna yaklaşırken aslında sizin cep telefonlarıyla olan ilişkiniz ve mobil oyunlarla olan ilişkinizi de aslında merak ediyorum. Çünkü biz de Etkoloni olarak hani tamamıyla mobil oyunlara odaklanan bir şirket olduğumuz için ve hani bizim için dijital mobilin yükselişi ve mobil oyunların özellikle pandemiyle birlikte daha çok oynanmaya başlamasıyla bizim tabii şu anda fokusumuz tamamıyla mobil oyunlara çevrildi. Biraz yani sizin ilişkinizi merak ediyorum. Mobil oyun oynar mısınız? Sanıyorum Kral Şakir'in mobilde bir oyunu da var. O nasıl gidiyor? Valla şöyle, biz ekip olarak da çok meraklıyız zaten o oyunları. Hani benim ekibimde işte mesela bizim Can özellikle çok fazla oyuna meraklıdır, böyle sürekli bir bilgisayar oyunları. Ya ben de çok seviyorum fakat ben normalinde çok fazla bilgisayar oyunu, tablet oyunu oynamak istemem. Çünkü gerçekten gözlerimle ilgili artık bir problem oluşmaya başladı. Böyle çok fazla ekrana baktığımda işte gözlerimden rahatsızlık duymaya başlıyorum. O anlamda çok fazla oyun oynamamaya çalışıyorum aslında. Yani onu söyleyeyim. Ama biz tabii ki çocukların çok sevdiğini bildiğimiz için mesela kitapta bile şey yaptık. Yani bu AR uygulamaları, işte artırılmış gerçeklik uygulamasıyla kitabı okurken birdenbire karakterler canlanıp animasyon olarak canlandılar ve çocuklar ondan çok büyük zevk aldılar. Yani bizim kitlenin bu tür oyunlaştırılmış şeylere çok ilgi gösterdiğini biliyorum zaten. O anlamda mesela çok büyük oyunlarımızdan bir tanesi Kral Şakir Macera Adası diye bir oyun yaptık. Gerçekten ciddi çok güzel bir oyun oldu. Onun dışında birkaç tane daha böyle oyunumuz var, büyük oyun. Onlar çok iyi gidiyor. Türkiye'de çok büyük ilgi görüyor. Ama asıl orada tabii oyun piyasasında önemli olanın şu olduğunu anladım. Çok benim hakim olduğum bir alan değil ama hani bunun yurt dışında çok büyük bir başarı sağlarsa, yani o da eminim ki izlediğiniz belirli yöntemler var. Yani bu sadece çok güzel bir oyun yaptım. Yani bu işin pazarlanması bence işin en önemli kısmı zaten. Eğer oralarda etkili olunmazsa yani böyle dünya çapında bir sıralamaya girmezseniz çok böyle devasa başarılar sağlamanın çok mümkün olmadığını biliyorum. O anlamda bir başarımız yok ama biz daha yeni yaptık zaten oyunu. Bakarsınız doğru pazarlanırsa, doğru insanlarla hareket edilirse o da değişik yerlere gelebilir. Onun dışında ben çok meraklıyım. Yani Kral Şakir'in böyle küçük küçük minik oyunları da var. Hatta benim eski webmaster'ım, grafik ekibini ilk kuranlar, onlar bile de bize böyle minik oyunlarını yapmak istiyoruz. Yapalım diyorum. Yani Kral Şakir'e dair ne tür böyle oyun olacaksa işin içerisinde 360 derece farkındalık yaratacak ne varsa ben işin içerisinde olmak istiyorum. Hatta ben bununla ilgili üniversitelerde bu oyun bilimleri var. Onlara bile dedim, alın bakın çok güzel bir Türk markası yarattık. Bununla ilgili siz teknolojiyi kullanarak farkındalık yaratacak bir fikriniz varsa bunu burada uygulayalım. Yani gerçekten bunlara çok açığım çünkü bu anlamda yapılabilecek çok şey var gerçekten. Biz bir yandan mesela bu mobil oyunlar, işte teknoloji, tabletler falan derken ama bir yandan da bir sosyal sorumluluk yanımızda var tabii ki Kral Şakir. Biz özellikle çocuklarla ilgili olduğumuz için. Mesela en son hatta Yeşilay ile bu anlamda bir şey yaptık. Teknoloji bağımlılığı diye. Şu anda teknolojiden çok konuştuk ya. Ama o anlamda da doğru mesajları vermemiz gerekiyor gerçekten. Yani hani ben kendimden yola çıkıyorum. Bu bir tabii ki bağımlılığa dönüşmemesi gereken bir konu. O anlamda da yine görevimizi yerine getirip Kral Şakir'le yine aynı mesajları veriyoruz. Bak hani sen sonuçta tabii ki tablet ve telefonla oynayacaksın, orada derslerini yapacaksın, belki kendini geliştireceksin ama bu bir bağımlılığa dönüşmemelisi noktasında çocukları da uyarıyoruz. Bunun da gerçekten gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü en önemli şey sağlığımız. Yani hani sağlıklı nesillerin yani sonuçta çok daha güzel işler başarabileceğini düşünüyorum. O anlamda vallahi her türlü işbirliğine de açığım. Yani bu tür teknoloji anlamında bizi besleyecek ve işin içerisinde Kral Şakir ya da diğer karakterlerimiz olacağı her şeyde bu tür projeler beni çok heyecanlandırıyor. Hani bugün AR olur, yarın VR olur, yarın hologram olur. Yani ben o tür şeylerin içerisinde olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. O zaman yorumlar kısmına sizin mail adresinizi de ekleyelim. Burada bizi izleyen, teknolojiyle ilgilenen, mobil oyun sektörüyle ilgilenen tüm izleyenler böyle bir şeyle ilgilenirlerse size ulaşırlar. Belki de güzel bir şeye vesile olmuş oluruz böylece.
Evet yani hiç ben şeyden eminim. Türkiye'de bir oyun çıkardığımızda kesinlikle çok fazla izleniyor ama bu işin daha dünya ölçeğinde yani küresel anlamda bir başarı sağlamak istiyorsak orada gerçekten sizin gibi gençlerin, diğer teknoloji şirketlerinin gerçekten bir araya gelip güzel bir şeyler oluşturabilmeleri gerekiyor. O anlamda çok güzel şeyler yapılır yani buna eminim ki zaten oyun sektörü şu anda bildiğim kadarıyla devlet de bayağı bir teşvik vermeye başladı. Yani oyun sektörünün dünyada ne kadar önemli bir sektör olduğunun aslında devlet de farkına vardı. Umarım animasyon konusunda da farkına varırlar. Ve ben de işin o tarafını anlatıyorum. Çünkü bizim de şöyle bir şeyimiz var. Hani lisans sektörü var. Animasyon sektörü dediğimiz şey aslında paralelinde lisans sektörü var. Mesela Kral Şakir şu anda lisans anlamında Türkiye'de çok inanılmaz büyük bir başarı sağladı. Bayağı yabancı markaları sonladı. Onun dışında yabancı markalar kendi ürünlerinin üzerine Kral Şakir'i basmaya başladılar ve bu da Türkiye'de ilk defa olan bir şey. Biz şimdi dünyaya da açıldık. Hani MENA bölgesinde yakında Avrupa'ya açılacak Kral Şakir. Biz aslında tıpkı oyun sektörü gibi lisans sektörü de bu yeni ekonominin aslında baş aktörlerinden bir tanesi. Bu anlamda umarım devletimiz bu konuda da teşviklere başlar ve hem oyun sektörü hem de bu lisans sektörü Türkiye'ye çok inanılmaz güzel kazanımlar sağlar diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. O zaman son sorumuzla devam ediyorum. Sizce animasyon dünyasını yakın gelecekte veya gelecekte neler bekliyor? Sizin öngörüleriniz neler ve hani varsa gelecek planları ya da hayallerinizle alakalı neler söylemek istersiniz? Bence çok yani başından beri söylüyorum ya yani bu dünya beni çok şaşırtıyor. Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki bu inancım yine devam ediyor. Yani yarından atıyorum önümüzdeki aya belki bir seneye kadar çok şey değişecek yine. Yani benim en büyük inancım bu. Çünkü bunu görüyorum yani her gün yeni bir şey oluyor. Bu anlamda animasyon sektörü uçup gidecek. Yani biz şu anda mesela biliyorsunuz animasyon sektöründe eskiden bir sahneyi render denilen bir işlem vardı. Böyle bir sahnenin oluşturulması için bilgisayarın harcadığı süre. O süreler o kadar artık azaldı ki eskiden bir ayda biten 1 dakikalık belki bir iş yapacaksınız. O 1 ay sürüyordu onun render aşaması. Şu anda neredeyse bir saate indi. Artık bu önümüzdeki günlerde çok böyle yüksek poligonlu, çok inanılmaz sahneler yaratacağınız sahneler bile real time yani gerçek zamanlı artık animasyoncunun önünde bir seçenek olarak çıkacak. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Dediğim gibi animasyon sektöründe de aslında birçok yeni insanın bu işe girmesini de sağlayacak bir şey. Belki bu tarz şeylerle sadece yaratıcılıklarını kullanıp artık teknoloji onların hizmetinde olduğu için çok güzel işler başaracaklardır diye düşünüyorum. Umarım, inşallah. Çok teşekkür ederiz tekrar tüm detaylı cevaplarınız için hem de vakit ayırdığınız için. Sizi ağırlamak gerçekten bizim için bir gururdu. Hem çok şey öğrendik. Umarım izleyenlerimiz de videoyu izlerken keyif alırlar. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi gençlere de bu tarz genç ruhu olan insanlara da gerçekten çok teşekkürlerimi sunuyorum. Hep yolunuz açık olsun. Çok güzel başarılarla hep birlikte bu hayal aleminde, hayal yolculuğunda ilerleyelim derim. Çok teşekkürler. Buradan izleyenlerimize de videoyu izledikleri için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen videomuzu beğenmeyi, sorularınız olursa yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Aynı zamanda bu içeriklerin podcast versiyonlarını Spotify ve iTunes kanallarımızda da bulabilirsiniz. Tekrar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.